Arslan Yabgu'nun Sultan Gazneli Mahmud tarafından hapsedilmesi ve hapiste ölümü üzerine Selçukluların yeni başbuğları Tuğrul ve Çağrı Bey kardeşler olmuştu. Maveraün Nehir buluşmasından sonra Sultan Gazneli Mahmud Gazne'ye ve Yusuf Kadir Han da Kaşgar'a dönünce Ali Tegin çölden çıkarak Buhara'ya gelip beyliğinin başına geçti. Arslan Yabgu ve Türkmenleri artık mevcut bulunmadığı için Tuğrul ve Çağrı Beylere elçi gönderip Karahanlı ve Gaznelilere karşı ittifak teklifinde bulundu. Tuğrul ve Çağrı Beyler ise Ali Tegin'e güvenmedikleri için bu teklifi reddettiler. Bunun üzerine Ali Tegin Selçuklulara karşı bir ordu göndererek onlara ani bir baskın gerçekleştirdi. Vuku bulan çarpışmada Selçukoğullarından Yusuf Yınal ile birlikte birçok Selçuklu beyi ve askeri şehit oldu. Kurtulan Tuğrul ve Çağrı Beyler kısa zamanda toparlandılar. 1029 yılında doğan Alp Arslan'ı uğur sayarak Ali Tegin ordusuna karşı harekete geçtiler. Başta Alp Kara olmak üzere Ali Tegin'in 1000 askerini öldürmek suretiyle intikam aldılar. Buna rağmen Ali Tegin'in devamlı saldırıları karşısında Selçuklular Harezm'e göç etmek zorunda kaldılar ve Gaznelilerin Harezm valisi Altuntaş'ın kendilerine yurt olarak verdiği Şurahan ve Darhan yörelerine yerleştiler. Öte yandan bu sıralarda Sultan Gazneli Mahmud vefat etmiş, taht mücadelesinden Ali Tegin'in de desteğiyle Mesut Gazne Sultanı olmuştu. Lakin tahtı elde edince babası gibi Karahanlılar ile dostluğu tazeleyen Sultan Mesud, Ali Tegin'e sırt çevirerek Harezm valisi Altuntaş'ı Ali Tegin üzerine sefere memur etti. 1032 yılında Dabusiye'de yapılan muharebede Gazneli valisi Altuntaş vefat edince ordusu Harezm'e geri çekildi. Altuntaş'ın ölümü bölgedeki dengeleri bir anda değiştirivermişti. Zira Altuntaş'ın yerine geçen oğlu Harun bağımsızlığını ilan ederek Gaznelilere karşı isyan etti. Bu İstiklal Savaşı'nda Harun gücünü artırmak için Gaznelilere karşı Ali Tegin ve Selçuklular ile ittifak yaptı. Böylece Gaznelilere karşı üçlü bir ittifak oluşturulmuş oldu. İşte bu olay Selçukluların bölgede yeniden siyasi ve askeri bir güce kavuştuğunu ifade ediyordu. Fakat bu sırada kısa zaman içinde birbirini takip eden iki hadise Selçukluları bir kere daha çok müşkil duruma düşürdü. Bunlardan birincisi eskiden beri Selçukluların baş hasmı olan ve aralarında kadim bir kin ve kan düşmanlığının hüküm sürdüğü Koyunlu boyuna mensup olan Yengiken Yabgusu Ali'nin oğlu Şahmelik tarafından korkunç bir baskına uğratılmalarıydı. Cend emiri Şahmelik çöl yolundan gizlice gelerek Selçukluları Kurban Bayramı'nın 4. günü müthiş bir baskın ile vurdu. Bu baskında 8000 kişi öldürülmüş ve birçok kadın, çocuk ve asker Şahmelik tarafından esir alınmıştı. Gerçekten Maveraun Nehir'den daha güvenli bir yerde bulunduklarını sanan Selçuklular son derece şaşkınlık ve telaşa kapılıp Ali Tegin'in veya Harun'un ihanetine uğradıklarını sandılar. Olaydan hemen sonra Harun, müttefiki olan Selçukluları kaybetmemek amacıyla onları teselli etti ve pek çok mal vererek vaatlerde bulundu. Harun, Şahmelik ile Selçukluların arasını düzeltmeye çalıştıysa da başarılı olamadı. İkincisi ise bu olaydan kısa zaman sonra 1035 yılında Ali Tegin'in vefat etmesiydi. Böylece Gazneliler ile mücadele halinde bulunan Harun çok önemli bir müttefikini kaybetmiş oldu. Bir müddet sonra da Harun, Sultan Mesud'un gizlice göndermiş olduğu bir fedai tarafından suikastle öldürüldü. Bu iki önemli olaydan sonra Selçuklular bir yandan Ali Tegin'in oğulları, bir yandan Şahmelik'in saldırıları, öbür yandan da Gaznelilerin tehdidi altında yeniden ciddi ve tehlikeli bir döneme girmiş oldular. Harezm'deki yurtlarında çok kritik ve güç bir duruma düşen Selçuklular mecburen Mayıs 1035'te Gaznelilerden izin almaksızın Horasan'a göç ettiler. Selçuklular böylece çok çetin mücadeleler ile geçen takriben 70 yıl içinde Cende, Maveraun Nehre,
Harezm'e ve son olarak da Horasan'a göçmek suretiyle 4. defa yurt değiştiriyorlardı. Esasen Büyük Türk muhacereti de başlamış ve Bayhaki'nin de dediği gibi henüz Selçuklular gelmeden Horasan Oğuz Türkmenleri ile dolmuş bulunuyordu. Hatta Selçuklular dışında Türkmen göçleri o derece yayılmıştı ki Harezm, Horasan, Merv, Tirmiz, Kirman ve Irak tarafları Müslüman Oğuzlar ile dolmuş, Bağdat'ın elden çıkacağı korkusu bile hissedilmişti. Daha önceden buraya göç eden Oğuzların da Selçuklu saflarına katılmaları ile kısa sürede Selçukluların sayısı çoğalmıştı. Selçuklular Sultan Mesud'a bir mektup göndererek yurtsuz kaldıklarını ve askeri hizmet karşılığında bu yurdu kendisine vermesini istediler. Fakat Sultan Mesud, babası Sultan Mahmud'un Arslan Yabgu Oğuzlarını Horasan'a geçirmekle nasıl bir hata işlediğini ve onların ne gibi gaileler çıkardığını beyan ettikten sonra şimdi 10.000 süvariye sahip Selçukluların memleket içinde ne derece bir tehlike teşkil edebileceğini belirterek bu isteği reddetti. Gazneli Devleti'nin divan üyeleri şu anda 10.000 savaşçı atlıya sahip bulunan Selçukluların düşman bir duruma getirilmesinin doğru olmayacağını ileri sürdülerse de Sultan kararını değiştirmedi ve Selçuklulara karşı bir askeri harekat düzenlemeye karar verdi. Beydoğdu komutasına verdiği orduyu Selçuklular üzerine sevk etti. Nesa yöresinde karşı karşıya gelen iki ordu hızlıca savaşa koyuldu. Başlangıçta zayıf düşen Selçuklu ordusu Çağrı Bey'in büyük askeri yeteneği sayesinde kesin bir zafer kazandı. Savaşı kaybeden Beydoğdu ve dağılan Gazneli kuvvetleri güçlükle kaçabildiler. Selçuklular bu zaferden sonra pek çok altın, değerli eşya, silah, giysi ve at ele geçirdiler. Ganimetlerin sayısı o kadar çoktu ki herkes buna hayret etmişti. Selçukluların Gazneliler karşısında kazandığı bu zafer, devlet kurma yolunda kazandıkları çok önemli ve tarihi bir başarı olmuştu. Selçuk başbuğları bu zafere rağmen gurura kapılmamak ve barış yolunu aramak suretiyle askeri olduğu kadar siyasi bakımdan da ne kadar kudretli insan olduklarını gösterdiler. Bu savaşı ailelerini ve evlerini korumak maksadıyla yaptıklarını beyan ile sultandan özür dilemekten de geri kalmadılar. Bunun üzerine karşılıklı mektuplaşmaların ardından Gazneli Sultan Mesud Selçuklulara hilat ve sancaklar göndererek Nesa, Dihistan ve Ferave'yi Selçuk oğullarına verdi. Böylece yapılan anlaşma sonunda Sultan Selçuklulara Horasan'da muhtariyet yani yarı bağımsızlık vererek onları siyasi ve askeri bir güç olarak tanımak zorunda kaldı. Selçuklular böylece askerisinden daha mühim olarak siyasi bir zafer kazandılar. Muhtariyet alarak artık yeni bir devletin çekirdeğini kurmuş oluyorlardı. Bundan başka bu neticeyi almakla nefislerine itimat gelmiş, büyük bir devleti yenebilecekleri kanaati uyanmıştı. Böylece uzun ve tehlikeli bir devreden sonra teselli bulmuşlar, nisbi bir huzura kavuşmuşlardı. Selçuklular bu yeni yurtlarında devamlı Oğuz göçleriyle de çoğalıyor ve kuvvetleniyorlardı. Gazneliler ve Selçukluların anlaşmalarına rağmen iki tarafta da birbirlerine karşı bir itimat hasıl olmamış ve birbirlerini kuşku ile takip etmişlerdi. Zira Gaznelilere göre Selçuklular büyük hayaller peşindeydi. Öte yandan da Oğuz Türkleri akın akın göç ederek Horasan'ı Oğuzlar ile dolduruyordu. Bu durumda iki tarafta birbirine karşı sessizce hazırlanmakta ve Selçuklular ile Gazneliler arasında soğuk bir savaş sürmekteydi. Selçuklular komşuları ile münasebete geçerek Gaznelilere karşı emniyet tedbirleri alırken Harun'un yerine geçen Harezmşah İsmail İstiklal hareketine devam ederek Selçuklular ile dostluklar kuruyor, Karahanlı Buğra Han ise Selçukluları zaferlerinden dolayı tebrik ediyordu.
Tüm bu sebeplerden dolayı Gazneli Sultan Mesud, Selçuklular yeterince güçlenmeden önce Selçukluları Horasan'dan kazımayı kafasına koymuştu. Selçuklulara karşı sessiz sedasız 15.000 kişilik bir ordu hazırlamış ve Selçukluların üzerine göndermişti. Kısa sürede 15.000 kişilik bir ordunun üzerlerine geldiğini öğrenen Selçuklular endişelendi. Bir taraftan Harizmşah İsmail ile temasa geçerken öte taraftan da sultana bir elçi göndererek hiçbir kusur işlemediklerini ve Ceyhun ve Balhan Dağı yollarının açık olması neticesinde Oğuzların buralara göç ettiğini bildirdikten sonra gelen Gazneli ordusuna işaret ederek "Eğer bize kastederlerse biz de müdafaya geçeriz. Bu takdirde aradaki hürmet kalkar. Bu sebeple karar size aittir" diyerek üstü kapalı şekilde Sultan Mesud'a meydan okudular. Bu mektuptan dolayı daha da hiddetlenen Sultan Mesud, hem Horasan'ı kalbur haline getirdiler hem de süslü sözler söylemekteler diyerek Selçukluların uzlaşma teklifini reddetti. Ordusuna Türkmenler üzerine hücum etmeyi emretti. Bu ilerleyişten endişelenen Selçuklular, sultanın saldırıya geçtiğini anlayınca ailelerini ve ağırlıklarını Merv çölüne bırakarak Seras önlerinde Gazneli ordusu ile çarpışmaya hazırlandılar. Şayet savaşı kaybederlerse hızlıca çöle kaçıp ailelerini ve ağırlıklarını yanlarına alarak Horasan'dan göç etmeyi bile planlamışlardı. İki ordu Seras yakınlarında karşılaşınca Selçuklular ilk karşılaşmada gruplar halinde Gazne ordusunu hırpalayıp süratle çöllere çekiliyor ve bu sayede kuvvet kifayetsizliğini gideriyorlardı. Hafif süvarilerden müteşekkil olmaları ağır Gazne ordusu karşısında onlara sık sık saldırma ve çekilme kabiliyeti kazandırıyordu. Nihayet 1038 Mayıs'ında sabahtan akşama kadar süren şiddetli bir savaşta Gazne ordusu bozulmuş ve dağılmaya başlamıştı. Sayısız esir ve ganimet Selçukluların ellerine geçmişti. Selçukluların Gaznelilere karşı kazandığı bu ikinci zafer birincisini ikmal etmekte ve muhtariyet yerine kendilerine artık istiklal getirmekteydi. Çağrı Bey'in cesareti, askeri dehası ve süratli hareketleri bu zaferin başlıca amiliydi. Bu Selçuklu zaferinin neticesinde artık Horasan'da Gazneli hakimiyeti sona ermiş ve Selçuklu devleti hakimiyeti başlamış oldu. Selçuk Devleti'nin kuruluşunda Tuğrul Bey sultan olurken Çağrı Bey de melik ve ordu komutanı olmuştu. 1038'in Ramazan bayramındayken Bağdat'tan İslam halifesinin elçileri gelmiş, Selçukluları tebrik etmiş ve Selçuklu Devleti'ni resmen tanımıştı. Halifenin elçi göndermesine çok sevinen Selçuklular, elçiye büyük bir saygı göstererek sahip oldukları memleketlerde adalet yolunu tuttuklarını ve halifeye sadık olduklarını bildirdiler. Öte yandan Selçukluların bu iki zaferi Gazne Devleti'nin itibarını sarsmış ve komşularını hareketlendirmişti. Harizmşah İsmail, Selçukluların dostu olması hasebiyle Sultan Mesud, Cend Emiri Şahmelik ile ittifak kurup Harizm vilayetini ona tevfiz etti. Bu tedbirleri aldıktan sonra Sultan, 60 savaş fili dahil olmak üzere 70.000'i süvari, 30.000'i yayalardan müteşekkil 100.000 kişilik devasa bir ordu topladı. Artık Gazne Devleti Selçukluları ve Oğuz Türklerini tamamıyla ezmek kararındaydı. Bu büyük orduyu gören herkes, bütün Türkistan harekete geçse bile bu ordunun durdurulmasının imkansız olduğunu düşünüyordu. Bu vaziyete karşı Çağrı Bey ordusuyla Serahs'a varmış, Musa Yahru 20.000 süvarisiyle Merv'den, Tuğrul Bey de Nişapur şehrinden hareketle oraya varmıştı.